Merhaba, Rantal kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Unreal Engine 5 üzerinde ışıklandırma konusunu anlatmak istiyorum sizlere. Elbette ki bu oyun motoru içerisinde bulunan bütün ışık ayarlarına değinmeyeceğim. Sadece bir önceki yüklemiş olduğum videoda kullanılan ayarları tekrar sizlere anlatacağım burada. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu proje içerisinde herhangi bir ışıklandırma ayarı bulunmuyor. Çünkü hepsini sildim ve tekrar baştan anlatabileyim diye. Burada ekle tuşuna üzerine gittiğimde Lights kısmında Directional Light ve Skylight ekleyeceğim. Bu güneş ışığımızın kaynağı olacaktır ve Skylight ise adı üstünde gökyüzünün kısmında olan ışıkları, ayarlarını vesaire değiştirebilmek için kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda projenin daha güzel görünmesine sebep olacak. Visual Effects kısmında ise daha çok ekleyeceğimiz şeyler olacaktır burada. Sky Atmosphere, Volumetric Cloud yani bu bulutların bulunabilmesi için ve Aid Fog ekleyeceğim. Ve videonun sonlarına doğru da bir tane Post Process ekleyeceğim. Tabii çok ayrıntılarına girmeden sadece bu Exposure denilen ayarları elleyeceğim. Onun da ne olduğunu zaten sonradan anlatacağım sizlere. Ama eğer olur da bu ışıklandırma ayarlarını buradan eklemek istemiyorsanız bunun daha kolay bir yolu var. Window kısmına gittiğinizde burada Light Mixer üzerine tıklayabilirsiniz. Bu minimalı normal yapıp buradaki gerekli olan ışıklandırma ayarlarını da ekleyebilirsiniz. Ben bu yöntemi buradan kullanmayacağım. Sadece böyle çalışmaya alışkın olmadığım için yani ben buradan direkt ekleyip burada Details kısmında ayarları değiştirmeye alışmışım. Ama onu da bu fikri de unutmayalım. Yani kendi tarafınızda buradan devam edebilirsiniz. Ben bunları teker teker ekleyeceğim ve ayarları da değiştireceğiz beraber şimdi. Daha kolay anlaşılması için burada buna özel bir tane dosya açtım. Şimdi bunların hepsini ekledikten sonra bir önceki videoda kullanmış olduğum ayarları anlatacağım sizlere. Bu çok basit yani uzun sürmeyecektir bunun anlatımı. Öncelikle Directional Light yani güneş ışığımızın kaynağı üzerine gidiyorum ve burada Shaft yazacağım. Bunun ne olduğunu hemen söyleyeyim sizlere. Öncelikle Light Shaft Occlusion ve Light Shaft Bloom açacağım. Bu güneş ışığımızın buradaki oluşturduğum çıkıntılar tarafından içeriye girdiği zaman sanki içerisi tozlu bir havaymış gibi yani sisli veya toz artık bunu nasıl algılamak isterseniz öyle bir ışık efekti olacaktır. Ardından buradaki Aid Fog üzerine tıklıyorum ve buradan volumetric yazmamız gerekecektir. Volumetric fog burada default olarak açık değil. Bunun da ne olduğunu hemen söyleyeyim. Bunu öncelikle açmalısınız ve fog sis olacaktır. Volumetric ise projeniz içerisinde bulunan ışıklara göre uyum sağlayacaktır. Bu açık olmazsa projede bulunan ışık ayarlarına uyum sağlamadan bir tane sis ekleyecektir bütün proje içerisinde. Ve buradaki volumetric fog'u sildikten sonra da yani bu da fog gücünü dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şimdilik ben burada bunu default ayarlarıyla bırakıyorum. Skylight üzerinde ise burada real time capture yapabilirsiniz. Yani bu kısacası anlık olarak proje içerisinde bulunan ışıkları yansıtacaktır. Ctrl L tuşuna bastığımız zaman ise burada şu an bir şey uygulanmıyor çünkü Skylight üzerinde kaldım. Escape tuşuna basıp Ctrl L tuşuna basıyorum ve burada güneş ışığımızın burada görmüş olduğunuz gibi hareket ediyor. Bunu Ctrl L tuşuna bastıktan sonra Ctrl tuşuna basılı tutuyorum ve güneş kaynağımızın konumunu değiştirebilirsiniz. Uygulamak için Ctrl tuşunu bırakmamız yeterli olacaktır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ışık kaynağımız içeri girdiğinde sisli bir şekilde girecektir. Ve bu ayarları tekrar Directional Light üzerine gidip burada Shaft yazıyorum. Bloom Scale ayarlarıyla oynayarak sizin dilediğiniz gibi projeye göre uyum sağlayabilirsiniz. Ben şimdilik bunu rastgele 0.5 yapıyorum. Ve biraz abartı olmuş olabilir ama siz kendi tarafınızda daha gelişmiş bir çalışma yapabilirsiniz. Directional Light kısmında hala kalıyorum ve buradaki intensity yani kısacası güneşimizin gücünü yükseltip veya azaltabilirsiniz. Bu da daha farklı bir şekilde görünmesine sebep olabilir. Light Color kısmında da güneş kaynağımızın rengini değiştirebilirsiniz. Projeye yansıyan rengini değiştirebilirsiniz. Ve diğer eklemiş olduğumuz ayarlar sayesinde mesela buradaki Volumetric Cloud sayesinde default bir şekilde bulutlar eklemiş olacaktır. Ve elbette ki bu bulutlar güneş kaynağımıza göre de beraber uyum sağlayabilir. Yani siz buradaki ayarlarıyla oynayarak bulutlar herhangi bir yerden geçtiğinde gölgeler oluşmasına sebep olabilir. Son olarak tabii ben bütün ayrıntılara girmeyeceğim ama siz kendi tarafınızda anlatmış olduğum bu konulara daha fazla değinerek güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ve son olarak videonun başında dediğim gibi bu post process hakkında konuşmak istiyorum. Buradan hemen Visual Effect kısmına gidiyoruz ve Post Process Volume. Bunu ekleyince görmüş olduğunuz gibi burada bir tane kare bulunuyor ve yapacağımız değişiklikler sadece bu kare içerisinde uygulanacaktır. Bunu bütün projeye uygulayabilmek için burada arama kısmında Unbound yazıyorum ve bu Unbound kısmında bu default olarak kapalı olacaktır. Bunu açık yapıyoruz.
Yani bu kısacası bütün projeye uygulayacaktır yapacağınız değişiklikleri. Ve burada exposure bulunuyor ve buradaki minimum ve maksimum ayarlarıyla da oynayarak ışığınızın gücünü daha farklı bir şekilde gelmesine ve daha doğrusu kameraya karşı görünmesine sebep olacaktır bunlar. Şimdi özet olarak ben bu video içerisindeki anlattığım bütün ayarları aslında bir önceki videoda da kullandım. Yani gerçekçi tasarımı daha güzel bir şekilde yansıtabilmek için bu tür ışıklandırma ayarlarıyla da devam edebilirsiniz. Elbette ki bu anlattığım bütün şeyler içerisinde lümen açık şu an. Yani lümen olmadan buradaki ışık ayarları sizlerde olmayabilir. Yani farklı görünecektir eğer siz bu lümeni kullanmıyorsanız. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur ve olur da başka bir ışıklandırma ayarlarıyla oynamak istiyorsanız yorumlar kısmında nasıl bir sonuca ulaşmak istediğinizi anlatabilirsiniz. Ben de sizlere en iyi bir şekilde yönlendirmeyi deneyeceğim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere diliyorum.